Merhaba arkadaşlar. Resimlerden arka plan silme, ikon yapma, gif yapma gibi özelliklere sahip olan Greenfish Icon Editor Pro ücretsiz bir programdır. Adobe Photoshop gibi ağır bir program değildir. Kesinlikle bilgisayarı kasmaz. Bu programla tam olarak neler yapabiliriz? Klasik klasör simgelerinden sıkıldıysanız bunun gibi mesela simgeler yapabiliriz. Bu fotoğraftaki çay resmini kesip arka planını sildiğimiz masanın üzerine ekleyebiliriz. Ve bu masayı da başka bir resme dahil edebiliriz. Farklı ayak pedal hareketleriyle resimler çekip bu resimlerin arka planlarını silebilir, hatta bu kareleri GIF haline getirebiliriz. Yaptığımız GIF resmini videomuzda kullanabiliriz. Yani bu sizin yaratıcılığınıza bağlı neler yapabileceğiniz. Greenfish programımızı açıyoruz. Önce simge çevirmeyi göstereceğim. Menülerde sol üstte dosyayı tıklıyoruz. Oradan Open tıklıyoruz. Kısa yol olarak Ctrl+O tuşuna da basabiliriz. Bu nota resmini ikon haline getireceğim. Arka planı silmek için şu yukarıdaki çubuğu kullanacağız. İmlacı üzerine beklettiğiniz zaman zaten o simgelerin ismi yazar. Wand yazıyor, yani sihirli değnek demek. Wand aracımızla beyaz kısmı tıklıyoruz. Beyaz kısım seçili hale geldi. Şimdi Ctrl+Delete yapıyoruz arkadaşlar silmek için. Diğer beyaz zeminleri de işaretliyoruz. Yine Ctrl+Delete. Notayı farklı renge boyayalım. Araç kutumuzdan Eyedropper'ı seçiyoruz. Renk seçici bu. Sağ taraftaki renk kutusundan rengin herhangi bir tonuna tıklıyoruz. Şu kare olan kısım seçtiğimiz renge boyandı. Bunun boyanması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa renk seçmemiş oluyoruz. Araç kutusundan kova resmini seçiyoruz. Notanın her yeri siyah olduğu için kova ile doğrudan boyayabiliriz. Zaten Paint uygulamasından bildiğiniz şey bu. Mouse'un tekerleği ile böyle resmi küçültüp büyütebiliyoruz. Ama boyutu değişmiyor arkadaşlar. Notayı biraz daraltacağım. Araç kutusundan dikdörtgeni seçiyorum. Kesmek istediğim bölümü seçiyorum. Bu karenin dışına çıksa da seçtiğim alan sıkıntı olmaz. Sadece şekil olarak zaten nota var orada. Yukarıdaki menüden Edit'i seçiyorum. Buradan Cut. Aynı menüden bu sefer Paste seçiyorum. Yani yapıştır. Kestiğimiz bölümü istediğimiz şekilde oynatabiliyoruz. Biraz daha yaklaştırdım. Yukarıdaki menüden ikonu tıklıyoruz ve Export Page tıklıyoruz. Kayıt türünü değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada ikonu seçmemiz gerekiyor. Dosya adını yazıyoruz. Ben resimler klasörüne attım ikonumu. Evet arkadaşlar, programı kapatmıyoruz. Simge haline küçültüyoruz. Çünkü belki beğenmediğimiz bir kısım olur ikonda. Tekrar düzeltmek gereği duyarız. Klasörümüze sağ tıklayıp oradan açılan pencereden özelleştir. Evet, simge değiştir. Tıklıyoruz. Microsoft şu simgelerde hep Windows XP'den beri hemen hemen aynı simgeler duruyor hala. Yeni eklemeler belki yapmıştır ama hep bildiğimiz klasik simgeler. Gayet güzel oldu. Yine dosyadan Open. Bu programda resim açıkken yeni bir resim daha ekleyebiliyoruz. Yani ikinci bir sayfa olarak zaten açıyor. Bakın şu yukarıda her iki resmin olduğu sayfa ayrı ayrı. Burada bütün arka planı sileceğiz. Yani sadece çayımız kalacak. Burada daha hızlı bir yol var ama ben önce uzun yoldan anlatayım. Sonra onu da deneyeceğiz zaten. Araç çubuğundan Wand seçiyoruz. Masayı tıklıyoruz. İşte bunu anlatmak istiyordum. Şu anda bardakla masa rengi yakın olduğu için çubuk seçemedi tam olarak. Bardağın bazı yerlerini de işaretledi. Ctrl+Delete deyince de gördünüz. Bardağın bazı yerleri silindi. Ctrl+Z yapayım. Şunu geri alayım. Arkadaşlar bu kısa yol tuşlarını ezberleyin. Çünkü bütün uygulamalarda aynı kısa yollar geçerli. Mesela Ctrl+X kes demek.
Evet, Excel'de de kes demek veya başka uygulamalarda da kes demek. Want çubuğu seçiliyken aşağıdaki bu sayıyla oynuyoruz. Orayı rakamlarda hassaslığı biraz daha arttırıyoruz. Yani buradaki rakamı azaltarak. Ben buraya 4 değeri girdim. Oldukça az bir sayı değeri. Ve böylece bakın masayı seçtim. Bardağı seçmedi bu şekilde. Ama masadaki ton farkını dahi artık ayırmaya başladı. Buradaki sayı değeriyle oynayarak daha fazla alan ya da daha az alan seçebilirsiniz ve silebilirsiniz. Burada almak istediğimiz sadece bardak olduğu için daha kolay bir yöntem var. İşte şimdi de bunu göstereceğim. Şu soldaki araç kutusundan Lasso yazan, evet, bu yuvarlak şekli seçiyorum. Bardağın yakın kenarından çizerek komple bardağı saracağım. Bardak tamamen seçili hale geldi. Yani kontrol delete dersem sadece bardak silinir. Ben bunu istemiyorum. Yani diğerlerini sileceğim. Yukarıdaki menüden edit tıklıyorum. Buradan invert selection, yani seçilinin tersi. Böylece tersi seçilmiş oldu. Kontrol delete yapınca da diğerleri silindi. Want çubuğunu tekrar kullanıyoruz. Want çubuğunu seçtikten sonra en son hassasiyetini ne ayarladıysak alttaki rakama dikkat edin. Aynı rakam hala durur. Buradaki rakamı biraz yükseltiyoruz. Çünkü koyu renkli kısmı tamamen seçmiyor. Şimdi de kaşığın kenarını da dahil etti. Sayıyı biraz azaltayım. İşte böyle deneyerek yapacağız. Geri kalan parçaları da want çubuğuna seçeceğiz ama bakın alalı renk olduğu için hepsini tam olarak seçmeyecek. Tam silinmeyen yerleri silgiyle sileceğiz. Yani eraser yazan şu araç kutusundaki. Silgiyi seçince şu aşağıdaki rakamı da istersek değiştirebiliyoruz. Yani daha fazla alanı veya daha az alanı silebilmek için. Küçük alanlar veya kenarları silmek istiyorsak sayı değeri daha az olmalı. Bardağın üst kenarlarında bakın küçük küçük siyahlıklar var. Onlar want çubuğuyla silinmemiş. Silgiyle siliyoruz. Küçük sayı değeri girdik ki yanlışla bardaktan silmeyelim diye. Arkadaşlar yalnız mouse'un sol tuşuna basık tutarak siliyoruz ama tek bir basılık harekette uzun bir yer gezdirmeyin silgiyi. Yanlışlıkla bir yeri silerseniz geri almak istediğiniz zaman komple bütün yaptığınız geri alınmış olur. Ara ara mouse'un tuşuna basıp çekin. Buralarda videoyu çok hızlandırdım. Yoksa bu kadar hızlı özellikle kenarları mümkün değil silemem. Sol taraftaki sayı değeri var ya, hani silginin kalın veya ince silmesi. İşte arkadaşlar bu aslında sildiği kare sayısı, yani piksel sayısı oluyor bu. Bardağın kenarlarından biraz uzaklarda küçük parçalar var, silinmemiş. Lasso dediğimiz araç kutusundaki şekille genişçe işaretleme yapıyoruz. İki ucu birleştirmek zorundayız. Böylece evet, kontrol delete deyince de bütün o kalan parçaları filan siler. Geri kalan taraflarını yine silgi yardımıyla silmeye devam ediyoruz. Şimdi böyle arka plan sanki hiç lekesiz gibi duruyor ama bunu want çubuğuyla kontrol edeceğiz. Tekrar want çubuğuyla arka plandaki herhangi bir boşluğa tıklayınca silinmemiş parçacıklar ortaya çıkacak. Bakın, hatta titrer şeklinde çıktı bile. Silgiyle bu şekilde bakın o titrek yerleri silemiyoruz. Çünkü want çubuğuyla seçilmiş halde. Bunun için evet, ESC tuşuna basıyoruz ve o seçili kalkıyor. Şimdi silgiyle silebiliriz. Aynı ESC tuşu diğerleri için de geçerli. Yani yuvarlak veya dikdörtgenle herhangi bir yeri seçip de vazgeçtiğimiz zaman ESC ile onu tekrar çıkış yapmamız lazım.
Wand çubuğuyla tekrar bakmamız gerekiyor. Burada eleştirdiğim tarafı ESC tuşuna bastığım zaman o silinmemiş olan küçük parçalar seçiliyken hepsi yok oluyor, görünmez oluyor o esnada. O yüzden yerlerini aklınızda tutmanız lazım. Bardağın ağız kısmını bardak rengine boyayacağız. Araç kutusundan eyedropper'ı seçiyoruz. Yani damlalık diğer adı. Bardağın üstüne tıklıyoruz. Tıkladığımız aynı renk bakın şu alt tarafta belirdi. Şimdi fırçayı da alsak, kovayı da alsak yani bu renk seçilmiş oldu. Kenar kısımları boyarken numarasını biraz daha küçültürüz. Yeni boyadığımız yer biraz daha bardağa göre farklı renk gözüküyor ama aslında renk tonunu oynayarak daha da benzetiriz. Fakat zaten ben bu bardağı küçük ölçekte göstereceğim resimde. Yani bu düzeltmeler hiç belli olmayacak. Şimdi de araç kutusundan Retouch seçiyoruz. Yani Retouch donukluk, bulanıklık demek. Bu boyadığımız kenarları biraz daha bulanıklaştıracağız. Yani sonradan boyanmış gibi olmasın diye boyadığımız yerin kenarını gezdiriyoruz. Eğer tam bulanıklık olmazsa numarayı büyütürüz sol taraftan. Ben farklı resimler üzerine çalıştığım zaman bu Retouch'ın bazı resimlerde çok iyi bulanıklaştırma yaptığına şahit oldum. Bazı resimlerde de hafif bulanıklaştırma yapıyor. Ama sebebi nedir bilmiyorum. Videomu burada yine hızlandırdım. Zaten yeterince uzun oldu. Bardak şeffaf olduğu için camın arkasındaki eşya hafiften de olsa gözükür. Bardağın üst kısmını hafiften saydamlaştıracağız. Bu kısmı biliyorsunuz silginin kalınlığı. Daire içindeki yerde silme kuvveti. Yani hafif sileceğiz. 30 olarak bir deneyeceğim. Yok, olmadı. Onu yapayım. Evet, hafiften siliyor. Yani bardağı başka bir resme koyarsak arka tarafı hafiften gözükecek. Bu bardağı masa üzerine yerleştireceğim. Önce masayı resimlerimden import edeyim buraya. Daha önce söylemiştim. Birçok resmi aynı anda sekmeler halinde burada tutabiliyorsunuz. Arka plan olmadığı için bardağı lasso aracıyla rastgele işaretleyerek kopyalamayı seçiyoruz. Masanın olduğu sayfayı açıyoruz ve yapıştırıyoruz. Gördünüz mü? Bardağın üst tarafında masa gözüküyor arkadaki hafiften. Masanın da arka planını silerek dışarı aktarıyoruz PNG olarak. Bardak resmine döneyim. Bu bardak resmini klasörde simge olarak kullanmak istiyorum. Burada resmimiz yüksek çözünürlüklü olduğu için bazı ayarlar gerekiyor. Yukarıdan menüden ikonu seçiyoruz. Burada bakın Create Icon Windows yazıyor. Orayı tıklıyoruz. Ben buradan hemen bütün ayarları kullandım ama size 256 renk olanı seçeyim, göstereyim. Yani neden olmadığını görmenizi istiyorum. İkon için 256 ayarladık ve burada gördüğünüz gibi boyutu gerçekten küçüldü. Dışarı ikon olarak çıkarıyoruz. İkon oldu fakat gördüğünüz gibi küçücük bir resim olarak. Arkadaşlar bu gibi durumlarda şu araç kutusunda crop var. Bu crop kırpmak demek. Arka planla beraber kırpma işlemini yapıyor. Bakın arka planın çoğu yeri silindi. Boyut da azaldı. Evet, arka planı da boyuta dahil ettiği için daha büyük gözüküyordu. Yukarıdaki ikon menüsünden Page Properties yani sayfa özelliklerini tıklıyoruz. Açılan pencerede genişlik ve yüksekliği eşit şekilde azaltarak deneme yapacağız. Yani ben doğrudan ikiye bölüyorum her iki tarafı. Tekrar ikon olarak dışarı aktarıyoruz. Evet, daha önce de zaten vardı. Aynısının üzerine tıklayınca aynısından var. Üzerine yazılsın mı diyor. Evet. Klasöre ikon atadıktan sonra mutlaka sağ tık yenile yapın. Gördüğünüz gibi bardağın sadece yarısı çıktı.
tekrar boyutları küçülteceğiz ama eşit şekilde küçülterek gideceğiz. Evet, hızlı bir şekilde tekrar ikiye bölüyorum her iki tarafı. Boyut 176'ya 266'ya kadar indi. Arkadaşlar burada yüksek çözünürlüklü kamerayla çekilen görüntülerde bu sıkıntı oluyor maalesef. Tekrar yenile diyoruz. Nihayet tamam oldu. İkonumuz bu. Hızlı bir şekilde GIF'i anlatacağım. Farklı pedal hareketleriyle çektiğim bisiklet resimlerini önce bir tanesini dosya menüsünden aç diyorum. Burada hangisinin hangi sırada olmasını istiyorsanız önce onu indirin, yani tek tek indirin. İlk resmi indirdikten sonra o resmin üzerinde sağ tıklayıp Import Page, sıradaki resmi import edin. Bu şekilde sırayla devam edin. Bundan sonra sırayla arka planlarını silersiniz. Evet arkadaşlar, tamamını sildik 4 resmi de. Şimdi dosya menüsünden Save As, yani Save As farklı kaydet diyeceğiz. Kayıt türünü mutlaka GIF olarak seçiyoruz. Yalnız GIF'e çevirme işlemi biraz uzun sürüyor. Bir müddet beklemeniz gerekiyor. Renklerin bazıları kaydedilemediği gibi bir uyarı geliyor ama ona OK diyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çıkardığımız GIF'i ben belgelerime attım. Evet, burada sağ tıklayıp internet aracısıyla açıyoruz. Böylece GIF olup olmadığını zaten göreceğiz. Eğer GIF olarak açılmazsa farklı internet tarayıcılarla da kontrol edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.